yaratıcı sektörlere Covid-19 pandemisinin etkileri konusunda konuşacağım. Burada hem Covid-19'dan önceki mevcut durumları üzerine bir çift laf söyleyeceğim, hem de Covid-19 pandemisinden sonraki durumları hakkında bir çift laf söyleyeceğim. Sonuçta söyleyeceğim şey şu: Covid-19 etkilemiş. Yani yaratıcı endüstrileri etkilemiş, istihdamı etkilemiş, gelirleri etkilemiş. Fakat bu etkinin geçici olduğunu görüyoruz biz. Yani 2018-19, 2020-21 ile 2019-20, yani Covid pandemisinin en yaygın olduğu dönemdeki verileri karşılaştırdığımız zaman bu etki geçici. Ama gerçekte olup biten bir şey var. Covid-19 pandemisi de bu hızlandırmış durumda. Bir şey, dünyanın çok daha mobil bir yere doğru dönmesi. Mobil bir yere doğru dönen dünyayla istihdam, iş bulma, nitelik kazanma gibi konularında yapısal olarak dönüşmüş, değişmiş olması. Yani gig ekonomisi denilen insanların freelancer ya da evde ya da uzaktan çalışmaları ile sağlanan ama aynı zamanda iş güvenliğinin olmadığı iş modellerinin yaygınlaşmasını çok hızlandırmış durumda Covid-19 pandemisi. Bu da istihdam tarafında, yani çalışma hayatında insanların nasıl ve ne niteliklerine sahip olması gerektiğinin tanımını oldukça karmaşıklaştırmış, dağıtık bir hale getirmiş durumda. Bunun etkilerini aslında sadece yaratıcı endüstriler değil, bütün servis sektörü başta olmak üzere bütün sektörler aslında taşıyor, taşımaya da devam ediyor. Benim gözlemim, burada bir paradigma dönüşümü oldu. Bütün dünyada, keza Türkiye'de bir paradigma dönüşümü oldu ve bu paradigmaya hem şirketlerin, hem çalışanların, hem devletin ne kadar hazır olduğu temel soru, temel sorun ya da temel challenge, sınama bence böyle bir şey. Stories of the creative industries pandemic in Germany, Kazakhstan, Turkey, and certainly the effect was devastating. Many musicians, many creative artists were hit badly financially, and obviously it's affect their performances, it's affect their crisis, and certainly they had to find the escape from that. And unfortunately, some governments were not able to provide them help, because not only creative industries but other industries were badly affected. That was a Spark project sponsored by British Council, and we had Kazakhstan and UK main partners, but we studied UK creative industries, Kazakh creative industries, as well as Kyrgyzstan, Germany, and we talk about now the dissemination in Turkey of our results. So the findings of this research was that we need to be prepared to the crisis, and especially for creative industries, because they are very vulnerable, and we required not only financial support but also digital training, computerization, and developing of entrepreneurial skills for the generally musicians and creative artists. Ben Türkiye'de yaşayan bir sanatçı, aynı zamanda bir akademisyen olarak aslında bu sürecin Türkiye'deki sanatçı tarafından nasıl sürecin geçtiği, ne zorluklara katlandığımız ve bu süreci nasıl tolere edebildiğimiz ya da edemediğimizle alakalı konuşacağız. Çünkü muadil ülkelere göre Türkiye'deki açıkçası süreç müzisyenlere istinaden, özellikle hani creative industry, yani yaratıcı endüstri diyoruz ama baktığınız zaman işte film sektörü devam ederken ya da futbol devam ederken, spor devam ederken sadece müziğe bu anlamda getirilmiş bir yasaklama söz konusu oldu ve bu milyonlarca insanı da olumsuz yönde etkiledi. Bu noktada zaten hepimiz biliyoruz, siz de bir haberci olarak biliyorsunuz, trajik hikayeleri olanlar var, onları hiç bahsetmiyorum bile, ama insanlar finansal kaynak yaratmak için enstrümanlarını satıp günlük yaşam rutinlerini döndürmeye çalıştılar ve bu noktada herhangi bir destek alamadılar. Ya da biz aslında beklemediğimiz bir sınavda sınıfta kaldık bu anlamda. Gerek çalışanlar olarak, gerek vatandaş olarak, gerek devlet olarak. Bugün ikinci bir pandemi yaşansa en azından nasıl ayakta kalacağımızı biliyoruz, ama bir kaynak yaratmanın nasıl olacağını maalesef tahayyül edemiyoruz. O noktada ben de bir sanatçı olarak ve bu okulda aynı zamanda eğitim veren bir akademisyen olarak burada açıkçası Türk müzisyenlerin sesi olmak için bulunuyorum ve bir şekilde her zaman bize, çünkü fikrimiz sorulmuyor, müzisyenler olarak her zaman kendimizi prezent etme şansımız olmuyor. Bu anlamda onlara bir ses olup problemleri dile getirmek için bugün bu seminerde sunum yapacağım.